Avrupa'nın en güçlü ordularından biri sadece 6 haftada çöktü. Üstelik düşman kapıya dayandığında ellerinde hala milyonlarca asker vardı. Peki bu nasıl mümkün oldu? Meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich ein Überwältigung. Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 20 yıl geçmişti. Aradan geçen kısa zaman boyunca kıta, o büyük yıkımın bir daha asla yaşanmayacağına kendini inandırmıştı. Mezarlıklar dolmuş, şehirler yanmış, imparatorluklar çökmüştü. İnsanlık bu bedelin yeni bir savaşı imkansız kılacak kadar ağır olduğuna inanıyordu. Ancak 1919'da imzalanan Versay Anlaşması, Almanya için bir barıştan çok bir hesaplaşmaydı. Ülke yalnızca askeri açıdan sınırlandırılmadı. Ağır savaş tazminatlarıyla ekonomik olarak da kıskaca alındı. Ordusu 100.000 kişiyle sınırlandı. Donanması küçültüldü, hava kuvvetleri tamamen yasaklandı. Alsas-Lorraine Fransa'ya bırakıldı. Doğuda toprak kayıpları yaşandı. Bu şartlar Almanya'da sadece bir yenilgi duygusunu yaratmadı. Aynı zamanda derin bir aşağılanma doğurdu. 1920'ler boyunca yaşanan hiper enflasyon krizi, işsizlik ve siyasi istikrarsızlık bu duyguyu daha da keskinleştirdi. Weimar Cumhuriyeti birçok Alman için güçlü bir demokrasi değil, dayatılmış bir düzen olarak görülüyordu. İşte bu atmosfer radikal söylemler için verimli bir zemin oluşturdu. Adolf Hitler ve Nasyonal Sosyalist Hareket Versay'ı utanç anlaşması olarak tanımlıyor ve Alman halkına kaybedilen onuru geri verme sözü veriyordu. Hitler'in vaadi netti. Almanya'yı yeniden silahlandırmak, ekonomik zincirleri kırmak ve ülkeyi Avrupa'nın belirleyici gücü haline getirmek. Herkes bir şeyler olacağını tahmin ediyordu ama kimse ne olacağını bilmiyordu. Dünya yaklaşan krizi ve artan diplomatik gerilimleri konuşurken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Birbirlerine saldırmaları an meselesi olan Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği 23 Ağustos 1939'da sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Molotov-Ribbentrop Paktı. Dünyayı asıl sarsan detay ise anlaşmanın gizli maddesiydi. Bu maddeye göre Doğu Avrupa etki alanlarına ayrılacak, Polonya ise iki güç arasında paylaştırılacaktı. Bu anlaşmadan yalnızca 9 gün sonra 1 Eylül 1939 sabahı Alman orduları batıdan Polonya'ya girdi. Adolf Hitler için işgalin bahanesi hazırdı. Alman SS birlikleri Polonya üniformasıyla sınırdaki bir Alman radyo istasyonuna sahte bir saldırı düzenlemiş, Berlin yönetimi de bunu Polonya saldırganlığına karşı meşru müdafaa olarak dünyaya sunmuştu. Yıllar süren Danzig Koridoru anlaşmazlığı da bu propagandayı güçlendiren bir gerekçe haline getirildi. Alman saldırısından 16 gün sonra 17 Eylül'de bu kez doğudan Kızıl Ordu harekete geçti. Joseph Stalin yönetimi Polonya devletinin çöktüğünü ve otoritesini kaybettiğini ileri sürdü. Bu iddiayı gerekçe göstererek Ukraynalı ve beyaz Rus azınlıkları koruma bahanesiyle Polonya'nın doğusunu işgal etti. Bu yalnızca bir işgal harekatı değildi. Avrupa'daki güç dengesini kökten değiştirecek bir sürecin başlangıcıydı. Hitler'in hedefi sadece Polonya değildi. Alman ideolojisinin merkezinde yer alan Lebensraum, yani doğuda yeni bir yaşam alanı yaratma fikri, savaşın gerçek motivasyonunu, belki de bahanesini oluşturuyordu. İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransa Başbakanı Edouard Daladier için artık geri dönüş yoktu. Yıllar boyunca sürdürülen yatıştırma politikası başarısız olmuştu. 3 Eylül 1939'da Londra ve Paris'ten Berlin'e iletilen resmi bildirimle Almanya'ya savaş ilan edildi.
Ancak savaş ilanı cephelerin hemen alev alması anlamına gelmedi. Batı cephesinde aylar süren bir sessizlik başladı. Fransa tarafında ise işler çok farklıydı. Birinci Dünya Savaşı Fransa için kazanılmış bir savaştı. Ama bedeli korkunçtu. Yaklaşık 1,4 milyon Fransız askeri hayatını kaybetmiş, ülkenin sanayi bölgeleri harabeye dönmüştü. Fransa savaşı kazanmıştı ama bir şeyi çok net görmüştü. Almanlar bir gün geri dönebilirdi. Bu düşünce 1920'li yılların başında Fransız askeri ve siyasi çevrelerinde hakim hale geldi. Fransa'nın nüfusu Almanya'dan daha azdı. Doğum oranları düşüktü. Yani bir uzun süreli cephe savaşını kaldırabilecek insan gücüne sahip değillerdi. Onlar için çözüm saldırı değil, savunmaydı. Maginot Hattı fikrinin siyasi mimarı Fransa'nın Savaş Bakanı André Maginot'ydu. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nda yaralanmış bir veterandı ve Almanya sınırının tahkim edilmesini savunuyordu. 1929'da Fransız Meclisi büyük bir bütçe ayırdı ve Almanya sınırı boyunca dev bir savunma sistemi inşa edilmeye başlandı. Fakat hat kelimesi biraz yanıltıcıdır. Bu tek parça bir duvar değildi. Çin Seddi gibi uzanan bir beton blok hayal etmek yanlıştır. Maginot Hattı yer altına inşa edilmiş devasa tahkimat komplekslerinden, topçu kulelerinden, makineli tüfek yuvalarından, cephaneliklerden ve hatta yeraltı tren hatlarından oluşan bir savunma ağıydı. Bazı ana kaleler yerin 30 metre kadar altına iniyor, içlerinde hastaneler, elektrik santralleri ve yüzlerce askerin haftalarca dışarı çıkmadan yaşayabileceği yaşam alanları bulunuyordu. Fransa özellikle Almanya ile doğrudan sınırı olan Alsas-Lorraine bölgesini yoğun biçimde tahkim etti. Çünkü 1870'te ve 1914'te Alman orduları buralardan geçmişti. Fransız askeri aklına göre tarih kendini tekrar edecekti. Almanlar yine doğrudan sınırdan saldıracak, Maginot Hattı onları durduracak, Fransa zaman kazanacak ve genel seferberlik tamamlanacaktı. Maginot Hattı Belçika sınırı boyunca aynı yoğunlukta inşa edilmedi. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi ekonomik. Bu sistem zaten inanılmaz pahalıydı. 1930'lar boyunca Fransa bütçesinin ciddi bir kısmı bu projeye aktarıldı. İkincisi siyasi. Fransa, Belçika'yı tarafsız bir tampon bölge olarak görmek istiyordu. Belçika sınırını aşırı tahkim etmek demek, sanki Fransa'nın savaşı Belçika topraklarında kabul ettiği anlamına gelecekti. Bu nedenle kuzey kesim görece zayıf bırakıldı. Maginot Hattı teknik olarak başarısız değildi. Almanlar 1940'ta doğrudan bu tahkimatlara büyük bir cephe saldırısı yapmasa da hattın güçlü noktaları ciddi direniş gösterdi ve bazı kaleler savaş sonuna kadar teslim olmadı. Yani beton ve çelik görevini yapmıştı. Ancak sorun şuydu, savaş değişmişti. Fransız askeri düşüncesi hala 1. Dünya Savaşı'nın deneyimine dayanıyordu. Uzun cepheler, siperler, ağır topçu düelloları. Oysa Almanya 1939-1940'ta hız, koordinasyon ve zırhlı birliklere dayalı yeni bir harekat anlayışı geliştirmişti. Blitzkrieg olarak bilinen bu yaklaşım sabit savunma hatlarını aşmak için tasarlanmıştı. Ve Almanlar bu taktikle Fransızlara resmen kan kusturacaktı. Aslında Almanya'da farklı bir hesap yapılıyordu. Polonya'nın kısa sürede çöküşü Hitler'i cesaretlendirmişti. Fransa'ya karşı hızlı bir harekat planı hazırlanıyordu. Ancak Alman Yüksek Komutanlığı temkinliydi. Fransa'nın büyük ordusu ve Britanya'nın deniz gücü karşısında Almanya'nın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını, kış şartlarında başlatılacak bir saldırının felakete dönüşebileceğini savunuyorlardı. Bu nedenle batıya yönelik saldırı emri toplamda 29 kez ertelendi. Avrupa görünürde sessizdi ama bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring, çok gizli belgelerin hava yoluyla taşınmasını kesin bir dille yasaklamıştı. Fakat trene binmeye üşenen binbaşı Helmut Rheinberg'e çantasına doldurduğu gizli işgal planlarıyla birlikte bir uçağa bindi. Sisli havada yönünü kaybeden uçak, donmuş Ren Nehri'ni fark edemeyip sınırı geçti ve Belçika'nın Mechelen kenti yakınlarında mecburi bir iniş yaptı. Paniğe kapılan iki Alman subayı Belçika devriyeleri etraflarını sararken ellerindeki planları ateşe vermeye çalıştı. Ama başaramadılar. Yarı yanmış o kağıt parçaları çoktan müttefiklerin eline geçmişti. Bu haber Berlin'de tam bir bomba etkisi yarattı. Peki o yanan kağıtlarda ne yazıyordu? Aslında Alman Yüksek Komutanlığı'nın planı tıpkı 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi Belçika üzerinden dümdüz saldırmaktı. Alaylı generaller bu sıradan plandan memnundu. Fakat planda hiçbir sürpriz unsuru yoktu. Uçağın düşmesiyle birlikte müttefiklerin zaten beklediği bu eski plan iptal edildi. İşte tam bu kaosun ortasında sahneye Alman zekasının en tehlikeli isimlerinden biri çıktı. General Erich von Manstein. Manstein aylardır o eski ve tahmin edilebilir plana itiraz ediyordu. Onun çok daha sıra dışı bir fikri vardı. Müttefik ordularını kuzeye, Belçika'ya doğru çekip asıl vurucu panzer gücünü kimsenin beklemediği geçilemez denilen Ardenler Ormanı'ndan sızdırmak. Uçak kazası Hitler'i bu yeni ve devasa kumarı oynamaya mecbur bırakmıştı. Taarruz bahar aylarına ertelendi. Peki ordularını Ardenler planı için hazırlayan Hitler bu aylarca süren boşlukta durdu mu? Alman savaş makinesinin tank ve silah üretebilmesi için İsveç'ten gelen demir cevherine ihtiyacı vardı. İngilizlerin bu hayati tedarik yolunu denizden kesmeye hazırlandığını gören Hitler, 9 Nisan 1940'da yönünü ansızın kuzeye çevirdi. Danimarka tek bir günde yutuldu. Hemen ardından Norveç. Kanlı bir işgalin ve şok edici bir hava indirmenin ardından Almanlar tarafından işgal edildi. Almanya'nın kuzey ve doğu kanatları artık tamamen güvendeydi. Ve sırada o büyük rövanş vardı. Aylardır süren o sessiz ve gergin bekleyiş, namı diğer garip savaş 10 Mayıs 1940 sabahı ansızın sona erdi. Hitler asıl büyük darbeyi vurmak için devasa savaş makinesinin yönünü batıya çevirdi. Asıl hedefi olan Fransa ile birlikte yolları üzerindeki tarafsız Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a aynı anda eşine rastlanmamış bir taarruz başlattı. Savaş artık kapıdaydı. Alman taarruzu öylesine hızlı ve kusursuzdu ki tüm dünya şaşkınlık içindeydi. Alman hava indirme birlikleri Hollandalı sivil polis kılığına girerek Hollanda'nın kilit köprülerini birer birer ele geçiriyordu. Asıl şok ise Belçika'da yaşandı. Dünyanın en aşılamaz kalesi olarak bilinen Eben-Emel istihkamı sadece 85 kişilik özel bir Alman birliği tarafından gökyüzünden süzülen planörler ve patlayıcılarla bir gecede düşürüldü. Ve inanması güç ama Almanlar bu devasa operasyonda sadece 6 adamını kaybetmişti. Peki Hitler'in asıl amacı neydi? Hedef doğuda Sovyetler Birliği'ne saldırmadan önce arkasında tek bir tehlike dahi bırakmamaktı. Fransa'yı tek bir darbeyle yere sermek istiyordu. Bunun için müttefiklerin karşısına 136 tümen, 2000'den fazla tank ve 4000 savaş uçağı yığmıştı. Hitler, Manstein planı adı verilen o meşhur planı başlatmadan önce generallerine bakıp şu sözleri söyleyecekti. Baylar, tarihin en meşhur zaferine tanık olmak üzeresiniz. Peki ama bu garip savaş boyunca o siperlerde Almanları bekleyenler sadece Fransızlar mıydı? İngiltere savaş ilan edilir edilmez müttefiklerini yalnız bırakmamış ve en seçkin askerlerinden oluşan devasa bir orduyu İngiliz seferi kuvvetlerini Manş denizinden geçirip Fransa'ya yığmıştı. Lord Gort komutasındaki yüz binlerce İngiliz askeri aylardır Belçika sınırında Almanların taarruzunu bekliyordu. Sabah saatler tam 05.35'i gösterdiğinde Alman taarruzu başladı. İngiliz ve Fransız ordusunun en seçkin birlikleri daha önceden planladıkları gibi Belçika'yı savunmak üzere kuzeye doğru harekete geçti. Ancak müttefiklerin fark edemediği ölümcül bir gerçek vardı. Almanlar tam olarak bunu yapmalarını istiyordu. Onları o büyük tuzağa kuzeye çekmek.
Alman ordusu zekice kurgulanmış bu planı 3 koldan 3 tecrübeli komutanın emrinde icra ediyordu. Kuzeyde General Fedor von Bock komutasındaki B ordu grubu hızla Belçika'ya girip tüm müttefik gücünü üzerine çekerken güneyde General Wilhelm Witter von Leeb'in yönettiği C ordu grubu 400 bin Fransız askerini o aşılamaz denilen Maginot hattına mıhlamak için yerini almıştı. Peki ya asıl vurucu güç? İşte müttefiklerin asla tahmin edemediği o ölümcül tehlike General von Rundstedt komutasındaki A ordu grubuydu. İçinde elit 7 panzer tümenini barındıran bu devasa güç, müttefiklerin tanklar buradan asla geçemez dediği o sık ormanlık bölgeye, Ardenlere dalmıştı. Fransızlar bu bölgenin doğal bir duvar olduğuna o kadar emindi ki orayı korumak için en vasıfsız 2. sınıf birliklerini bırakmışlardı. Ve şimdi felaket kapıdaydı. Kurt Kapanı planı saat gibi işliyordu. ...12 Mayıs'ta Alman panzerleri geçilemez denilen ormanlardan akıp Fransa düzlüklerinde belirdiğinde Fransızlar için kabus başlıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın kurallarına göre Almanların Meuse Nehri'ni geçmesi günler sürmeliydi. Fakat savaşın kuralları değişmişti. Çöl tilkisi olarak tarihe geçecek olan General Erwin Rommel ve öfkeli Heinz olarak bilinen Heinz Guderian, ölümcül Stuka uçaklarının desteğiyle o devasa nehri sadece bir günde şişme botlar ve derme çatma köprüleriyle geçmeyi başardı. Ertesi gün şafak sökerken Fransız 55. Tümen askerleri sığınaklarında acı gerçeği fark etmişti. Stukaların kanatlarına takılı sirenlerin o tüyler ürperten çığlıkları yeryüzünü inletirken Alman piyadesi tek bir tank desteği bile olmadan sadece cesaret ve ateş gücüyle nehri geçmişti. Karargahta bu haberi alan Fransız Kuzeydoğu Cephesi Komutanı General Alphonse Georges gözyaşlarına boğulacaktı. Le Mans yakınlarında gururuna yediremeyip hayatına son veren bir Fransız subayının üzerinden çıkan ve Fransa Başbakanı Paul Reynaud'a yazılmış kısa bir not durumu özetliyordu. Sayın Başkan, tüm adamlarım cesurdu ama tanklarla savaşmak için tüfekli adamlar gönderemezsiniz. Bu çöküşün adı tank terörüydü. Almanların 1. Dünya Savaşı'nda acı tecrübelerle öğrendiği bu psikolojik baskıyı Fransızlar ilk kez tadıyor, ufukta gördükleri kendi dost tanklarını bile Alman zırhlısı sanıp mevzilerini terk ediyorlardı. 14 Mayıs günü Belçika'nın Hanut düzlükleri tarihin en büyük tank meydan muharebelerinden birine sahne oldu. Kağıt üstünde üstün olan Fransız Somme tankları Almanların kombine silahlar doktrini karşısında çaresiz kalmıştı. Fransız tank tasarımındaki ölümcül hata, yani komutanın tek kişilik tarete hapsedilmesi ve iletişim eksikliği devasa zırhlı tümenleri birkaç gün içinde hurda yığınına çevirdi. Cephe hattı kağıt gibi yırtılmış, Alman panzerleri Manş denizine ve Fransa'nın kalbine doğru adeta bir yarışa başlamıştı. İşlerin ne kadar kötüye gittiğini anlamak isteyen çiçeği burnunda İngiliz Başbakanı Winston Churchill 16 Mayıs'ta Paris'e uçtu. Karşılaştığı manzara korkunçtu. Dışişleri Bakanlığı'nın bahçesinde devasa ateşler yakılmış, panik halindeki memurlar devletin gizli evraklarını yakıyordu. Churchill, Başkomutan Gemlin'e dönüp stratejik rezervlerin nerede olduğunu ve gedikleri kapatmak için hangi birlikleri kullanacaklarını sordu. Gemlin'in dudaklarından dökülen cevap Churchill'i dehşete düşürdü. Hiç rezerv yok. Çaresiz kalan Fransız Başbakanı Reynaud umutsuz bir hamleyle 1. Dünya Savaşı'nın yaşlı kahramanlarını 73 yaşındaki Weygand ve 84 yaşındaki Mareşal Patton'ı göreve çağırdı. Ancak geçmişin hayaletleri modern savaşın hızını durduramazdı. Takvimler 19 Mayıs'ı gösterirken İngiliz Seferi Kuvveti Komutanı Lord Gord haritaya baktığında korkunç gerçeği fark etti. Birliklerinin etrafı tamamen sarılmıştı. Ertesi gün Alman panzerleri Manş Denizi kıyılarına ulaşıp müttefik ordularını devasa bir çemberin içine alarak ikiye böldü. Eğer Gord'un ordusu yok edilirse İngiltere'nin kendini savunacak tek bir askeri kalmayacaktı. Boulogne ve Calais gibi alternatif limanlar panzer birliklerinin eline geçtiğinde tek bir çıkış kapısı kalmıştı.
Fransızlar çemberi kırmak için İngilizlerin güneye inip ortak bir karşı taarruza katılmasını bekliyordu. Ancak Lord Gort, Fransızları çileden çıkarma pahasına kendi askerlerini kuzeye çökmekte olan Belçika ordusuna desteğe gönderdi. Bu karar İngiliz ordusunu tamamen yok olmaktan kurtaran ilk hamle olacaktı. Çünkü kuzeyde Alman taarruzunu omuzlayan Belçika ordusu tükenmişti ve Kral 3. Leopold 28 Mayıs'ta teslim bayrağını çekmişti. Belçika'nın aradan çekilmesiyle Alman savaş makinesiyle Dunkirk'e sıkışmış olan müttefikler arasında hiçbir engel kalmamıştı. Daralan Alman çemberinin içinde devasa bir ordunun tamamen yok olması an meselesiydi. İşte bu çaresizlik ve sıkışmışlık ortamında İngiliz Seferi Kuvvetleri Komutanı Lord Gort tarihi bir inisiyatif aldı. Üstlerinden gelen ve imkansız olan güneye saldırıp çemberi yarma emirlerini reddeden Gort, elinde kalan askerleri mutlak bir imhadan kurtarmak için yönünü mecburen denize çevirdi. Artık asıl mesele düşmanla çarpışmak değil, yüz binlerce askeri bu ölüm kapanından çıkarıp ufuktaki tek sığınağı Britanya'ya tahliye etmekti. Ancak bu kadar devasa bir orduyu daracık bir sahil şeridinden adaya taşımak için bir mucize gerekiyordu ve tam da bu noktada harp tarihinde eşi benzeri görülmemiş o kırılma yaşandı. Panzerler şehre sadece 24 kilometre uzaktayken Alman Yüksek Komutanlığından ansızın dur emri geldi. Mareşal von Rundstedt tanklarını güneydeki asıl işgal için saklamak istiyordu. Aslında Alman kurmaylar da zaferin bu kadar kolay gelmesinden endişeleniyor, tuzağa çekildiklerini düşünüyorlardı. Fakat dur emrinin arkasındaki asıl problem Luftwaffe komutanı Hermann Göring'in egosuydu. Göring, İngilizlerin bu çaresiz tahliye girişimini hava kuvvetleriyle tek başına önleyebileceğini söyleyerek Hitler'i ikna etmişti. Kara ordusu durmuş, sahne ölüm kusan Alman uçaklarına bırakılmıştı. Tarihler 26 Mayıs'ı gösterirken Kor Amiral Ramsey komutasında intihar gibi görünen Dinamo Harekatı başladı. Alman bombardımanı altında ölümüne manevra yapan Kraliyet Donanması'na yüzlerce sivil küçük gemi katıldı. Hermann Göring'in övündüğü Luftwaffe kötü hava koşulları ve inatçı İngiliz avcı uçakları karşısında aciz kalırken beklenenin çok ötesinde 100.000'i Fransız olmak üzere toplamda 338.226 asker denizin ötesine taşındı. Savaş Fransa için Dunkirk sahillerinde kaybedilmişti. Ancak o kıyılardan kaçan ordu Paris'i özgürleştirmek için geri dönecekti. Tahliye bittiğinde Alman karargahında General Kesselring Hitler'e büyük bir fırsatın doğduğunu, Britanya'ya girebilme şanslarının olduğunu söylüyordu. Fakat Hitler'in zihninde İngiltere defteri ordunun denize ulaştığı ilk günlerde 21 Mayıs'ta Amiral Raeder ile yaptığı konuşmada çoktan kapanmıştı. Hitler'e göre ağır bir darbe yiyen İngilizlerin barış istemekten başka hiçbir çaresi yoktu. Bütün askeri kaynaklar Fransa'nın işini bitirmek için hızla güneye kaydırıldı. General Weygand aceleyle yeni bir savunma hattı kurmaya çalışsa da iş işten geçmişti. Çaresizlik içindeki Fransızlar gökyüzünü temizlemek için İngilizlerden uçak dileniyor, ancak yaklaşan fırtınayı gören Churchill kendi adasının savunması için hayati olan bu uçakları Fransa'da harcamayı reddediyordu. Müttefik savunması tamamen çökerken Fransız hükümeti çareyi başkenti terk etmekte buldu. Varşova ve Rotterdam'ın bombardımanlarla nasıl haritadan silindiğini gören komuta kademesi, Paris'in o tarihi dokusunun da sokak çatışmalarında bir enkaz yığınına dönmesini göze alamazdı. Şehri yıkımdan kurtarmak uğruna 10 Haziran'da Paris'i açık şehir ilan ettiler. ...14 Haziran sabahı muzaffer Alman birlikleri tek bir direnişle dahi karşılaşmadan şehre girdi. Başkentlerini düşmana teslim etmenin o ağır ve onur kırıcı utancı sokaklarda ağlayan Fransız halkının yüzünden okunuyordu. Churchill 16 Haziran'da iki ülke birleşsin, tek bir vatandaşlık altında savaşalım diye umutsuz bir teklif sundu. Fakat Fransızlar bunu şiddetle reddetti. Savaşa devam etmek isteyen Başbakan Reynaud aynı gün istifa etti. Yerine geçen 84 yaşındaki Pétain 17 Haziran'da Almanlardan ateşkes istedi. Fransa diz çökerken bu utancı kabullenemeyen tek bir adam vardı. Londra'ya kaçan Tuğgeneral Charles de Gaulle 22 Haziran'da BBC radyosundan o tarihi çağrıyı yaptı. Moi, Général de Gaulle, n'entreprends ici
en Angleterre. Cet acte national. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Britanya artık Nazi kudretiyle tamamen tek başına yüzleşmek zorundaydı. Tarihler 22 Haziran 1940'ı gösterdiğinde Hitler sadece bir ülkeyi teslim almıyor, 22 yıllık bir hesabı da kapatıyordu. Paris'in kuzeyinde Compiègne ormanında dikkat çekici bir hareketlilik vardı. Hitler'in özel emriyle 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın teslimiyet belgesini imzaladığı o meşhur vagon, bulunduğu müzenin duvarları yıkılarak dışarı çıkarıldı. Alman askerleri vagonu 1918'de durduğu o noktaya santimi santimine yeniden yerleştirdi. Ve Hitler ezeli düşmanını enteresan bir şekilde aşağılamayı seçecekti. Hitler içeri girdiğinde 22 yıl önce muzaffer Fransız Mareşal Foch'un oturduğu o koltuğa yerleşti. Karşısında ise bu kez yenilmiş ve çaresiz bir Fransız delegasyonu duruyordu. Hitler, mütareke şartlarının okunmasını yüzünde soğuk bir ifadeyle dinledi ve ardından anlaşmayı imzalayarak vagonu terk etti. Bu utanç verici anlaşmanın ardından Fransa resmi olarak ikiye bölündü. Ülkenin kuzeyi ve batı kıyıları doğrudan Alman işgaline bırakılırken güneyi ise Temmuz ayında resmen kurulan başkenti Vichy olan ve Almanlarla işbirliği yapan Pétain önderliğindeki kukla bir hükümetin eline teslim edildi. Fransa'nın işini bitiren Hitler, Berlin'e muzaffer bir komutan edasıyla döndü. Temmuz ayı geldiğinde Berlin sokakları zafer şenliklerinin parıltısıyla aydınlanırken Hitler oyunun bittiğinden tamamen emindi. Sırada o son perdenin kapanması vardı. 19 Temmuz 1940'ta Reichstag'ta kürsüye çıktı ve Britanya'ya kendi deyimiyle sağduyu ve mantığa dayalı bir barış teklifi sundu. Artık Avrupa'nın efendisiydi. Kan dökmek istemediğini, İngiltere'nin bu savaşı sürdürmesi için hiçbir mantıklı neden kalmadığını ilan etti. Aslında bu bir barış teklifinden daha çok teslim olun ya da yok olun ultimatomuydu. Hitler adasına sıkışmış, ordusunu Dunkirk'ten zor çıkarmış ve hiçbir müttefiki kalmamış İngilizlerin barışa mecbur kalacağını, Churchill'in devrilip yerine barış yanlısı bir hükümetin geleceğini sanıyordu. Fakat Manş'ın karşı kıyısında o inatçı ada ülkesi Führer'in kalbine ve o zehirli zeytin dalına boyun eğmeye hiç niyetli değildi. Hitler'in beklediği o teslimiyet telgrafı asla gelmeyecekti. Çünkü İngilizlerin cevabı aslında haftalar önce Dunkirk tahliyesi biter bitmez Winston Churchill tarafından tüm dünyaya çoktan ilan edilmişti. We shall fight in France without slavery. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Churchill'in bu sözleri avam kamerasında yankılanırken denizin sadece 30 kilometre ötesinde gamalı haçlar dalgalanıyordu. Koskoca Avrupa kıtası artık Hitler'in ayakları altındaydı. Muzaffer Alman ordusu ile mutlak dünya hakimiyeti arasında tek bir engel kalmıştı. Dar ve soğuk Manş Denizi.
Panzerler suyu geçemezdi. Ancak Hitler'in suyu geçmeye niyeti yoktu. Onun emrinde gökyüzünün yenilmez gücü olduğuna inanılan bir ölüm makinesi vardı. Luftwaffe. Şimdi binlerce Alman bombardıman uçağı o asla teslim olmayacak adayı haritadan silmek için pervanelerini döndürüyor, hedefine Londra'nın kalbini koyuyordu. İnsanlık tarihinin gökyüzünde gördüğü en acımasız savaş. Britanya Muharebesi başlamak üzereydi.